Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok sevilen, çok beğenilen orijinal pastane elmalı kurabiyesi tarifiyle geldim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifime ilk olarak iç harcını hazırlamakla başlıyorum. Bunun için 4 adet elma kullandım. Benim kullanmış olduğum elmalarım biraz küçüktü. Eğer büyük boy elma kullanacaksanız 2 tane de yeterli olacaktır. Elmalarımı yıkadıktan sonra patates soyacağıyla soyuyorum. Dilerseniz bir bıçak yardımıyla da soyabilirsiniz. Elmaları soyduktan sonra dilerseniz direkt rendeleyebilirsiniz. Ben ortadan ikiye böldükten sonra göbek kısmını çıkartıp o şekilde rendeliyorum. Videomu tam da buraya kadar izlediyseniz her zaman olduğu gibi sizlerden ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Elmaların göbek kısmını çıkarttıktan sonra elmaları rendelemeye başladım. Elmaları rendeledikten sonra uygun bir tavanın içerisine alıyorum. Elmaları tavaya aldıktan sonra üzerine 4 yemek kaşığı şeker ekliyorum. Elmaların tatlılığına göre şeker miktarını ayarlayabilirsiniz. Kısık ateşin üstünde bir ateşle elmalar suyunu salıp çekinceye kadar elmaları pişiriyorum. Şekerini karıştırdıktan sonra bir tatlı kaşığı kadar da tarçın ekliyorum. Tarçını ekledikten sonra ara ara karıştırarak elmaların suyunu tamamen çekmesini bekliyorum. Bu arada birçok hamur işi tarifine kanalımdan ulaşabilirsiniz. Baklava tarifleri, su böreği tarifi, kete tarifleri, katmer tarifleri, çok sevilen, çok beğenilen içli köfte tariflerime de yine kanalımdan ulaşabilirsiniz. Tariflerimi gönül rahatlığı ile deneyebilirsiniz. Beğenmediğim, defalarca kez uygulamadığım hiçbir tarifi kanalımda yayınlamıyorum. Elmalar suyunu tamamen çekinceye kadar pişirdim. Hafif ılıdıktan sonra cevizini ekliyorum. Bir çay bardağı kadar ceviz kullandım. Cevizleri çok fazla ufaltmadım. Şöyle bir karıştırdıktan sonra kenara alıyorum. İç harcını hazırladım. Şimdi hamurunu hazırlamaya geçiyorum. Hamuru için uygun bir yoğurma kabının içerisine 250 gram kadar tereyağı, dilerseniz margarin de kullanabilirsiniz. Kullanacağınız katı yağın oda sıcaklığında olmasına dikkat edin. 1 yemek kaşığı yoğurt, 2 yemek kaşığı pudra şekeri ekledikten sonra malzemelerimi şöyle bir karıştırıyorum. Ben köy tereyağı kullandım. Market tereyağı da kullanabilirsiniz. Yavaş yavaş un ekleyerek hamur yoğunlaşıncaya kadar elimdeki spatula ile karıştırıyorum. Hamur hafif yoğunlaşmaya başladıktan sonra spatulayı çıkartıp elimle yoğurmaya devam ediyorum. Onun üzerine bir paket kabartma tozu ekledim. Birkaç saniye önce ekledim. Gözünüzden kaçmış olabilir. Yavaş yavaş yoğurmaya devam ediyorum. Spatulayı içerisinden çıkarttım. Ben bu hamur için toplamda 3 bardak kadar un kullandım. Unun markasına ve kalitesine göre değişkenlik gösterebilir. Lütfen kontrollü ekleyin.
Kurabiye hamurunu yoğurma kabında yoğurup toparladıktan sonra masaya aldım. Birkaç dakika kadar yoğurdum. Silindir şekline getiriyorum. Ortadan ikiye bölüp bezelerimi hazırlıyorum. İsterseniz daha küçük kurabiyeler de hazırlayabilirsiniz. Ben kurabiyeleri biraz büyük tuttum. Ben bu hamurdan toplamda 24 adet büyük boy kurabiye elde ettim. İsterseniz daha küçük kurabiyeler hazırlayabilirsiniz. Bıçak yardımı ile parçalara ayırdıktan sonra elimle çok az yuvarlıyorum. Hepsinin eşit olmasına dikkat edin. Hamurları elimle yuvarladıktan sonra patates kesici ile şekil veriyorum. İsterseniz başka şekillerde de hazırlayabilirsiniz. Ayrıca birçok tarife kanalımdan ulaşabilirsiniz. Daha öncesinden de birkaç kez paylaşmıştım. Alt kısmından çok az birleştiriyorum. Bu arada ben hamurunu hazırlamaya başlarken hava biraz karardı. İster istemez ekrana yansıyor. Kurabiyelerin hepsini hazırladıktan sonra yağlı kağıt serdiğim tepsiye aldım. Kurabiye yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta, fırını mutlaka önceden ısıtmanız gerekiyor. 170 derecede önceden ısıtılmış fırına sürdüm. Hafif pembeleşinceye kadar pişirdim. Tamamen oda ısısına geldikten sonra üzerine pudra şekeri serpiyorum. Pudra şekerini serptikten sonra servis tabağına alıyorum. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.